29 Mayıs 1453 öğleden sonra. Toplar artık susmuştu. 53 gün boyunca gök gürültüsü gibi gümbürdeyen surların ardında şimdi yalnızca rüzgarların sesi vardı. Konstantinopolis düşmüştü. Ama zaferin ertesinde galibi bekleyen şey kimsenin anlatmadığı bir manzaraydı. Şehir çoktan bir hayaletti. Bir zamanlar yarım milyon insanın yaşadığı bu başkent son yüzyıllarda o kadar küçülmüştü ki surların içi tarlalarla, bağlarla ve birbirinden kopuk küçük köylerle dolmuştu. Birkaç gün önce, savaştan hemen önce şehri tuhaf bir sis kaplamıştı. Mayıs sonunda hiç beklenmedik kalın bir sis. Bizanslılar için bunun tek bir anlamı vardı. Kutsal ruh Ayasofya'yı terk ediyordu. İmparator artık yoktu. Son Roma İmparatoru Konstantin üzerindeki tüm hükümdarlık nişanlarını söküp atmış, sıradan bir asker gibi savaşın içine dalmış ve bir daha bulunamamıştı. 1100 yıllık bir hanedan isimsiz bir askerin ölümüyle son bulmuştu. Ve öğleden sonra ilerleyen saatlerde 21 yaşında genç padişah şehre girdi. Aziz Romanus kapısından beyaz atının üzerinde ve yavaşça. Etrafını saran manzara bir zafer şöleni değildi. Yıkık evler, boş sokaklar, terk edilmiş kiliseler. Mehmet kazandığı şehrin aslında yıllar önce ölmeye başladığını kendi gözleriyle gördü. Geleneğe göre fethihin manevi rehberi olan yaşlı şeyh Akşemseddin de yanındaydı. Ordu surlara yanaşırken Akşemseddin yüzyıllar önce bu şehri kuşatırken şehit düşen Ebu Eyyubi el-Nasiri'nin kabrini bulmuştu. Bu fethin İslam dünyası için ne kadar kutsal sayıldığının işaretiydi. Çünkü bu şehri almak 800 yıldır denenip başarılamayan bir hayaldi. Bir hadiste müjdelenen o komutan nihayet gelmişti. Ama Mehmet'in o gün yaşadığı en kişisel an ne savaş alanında ne de zafer kuşatmasında oldu. O an terk edilmiş bir sarayın sessiz koridorlarında yaşandı. Sezarların sarayı, Bukeleon, 1000 yıl önce inşa edilmiş Roma imparatorlarının görkemli evi. Mehmet kapısından içeri girdiğinde onu karşılayan şey ne altın ne de mermerdi. Çatlamış, dökülmüş mozaikler, tozla kaplı boş salonlar, bir zamanların en güçlü sarayının tavanlarında artık kuşlar yuva yapmıştı. Görkem gitmiş, yerini sessizlik almıştı. Ve işte o anda 21 yaşındaki Fatih, koca bir imparatorluğun sahibi olan genç adam, bu harabenin ortasına durdu ve Pers şairi Sadi'den bir dize fısıldadı. Örümcek Hüsrev'in sarayında perdeci olmuş, baykuş Afesiyab kalesinde nöbet borusu çalar. Yani en büyük kralların bile görkemli sarayları sonunda yalnızca örümceklere ve baykuşlara yuva olur. Bu dizeler bir zafer çığlığı değildi, bir uyarıydı. Mehmet kendi zaferinin tam ortasında bir gün kendi imparatorluğunun da toza dönebileceğini biliyordu. Çünkü Bizans zamanın önünde eğilen ilk büyük güç değildi. Yalnızca sonuncusuydu. Ama Mehmet bir hayalperest değil, bir devlet adamıydı. O hüzünlü andan sonra hızlıca harekete geçti. Çünkü ölü bir şehre miras almıştı ve onu yeniden yaşatmak zorundaydı. İlk emirlerinden biri kazanılan şehrin kalbi olan Ayasofya'ya yöneltti. Askerlerine bu 1000 yıllık yapıya dokunulmamasını emretti. İçeriye girdiğinde sığınmış halkı buldu. Onlara dokunulmayacağını söyledi. Sonra binanın korunmasını emretti. Mozaikler kırılmadı. Dönemin adetince üzerleri sıvayla kapatıldı. Bu sıradan bir yıkım değildi. Bir devir teslimdi. Bir mihrap eklendi, bir minber kuruldu ve şehrin en büyük yapısı ayakta kalarak yeni bir çağa taşındı. Eğer terk edilseydi bu muhteşem yapı belki de yüzyıllara dayanamazdı. Mehmet fethettiği halkı yok etmek değil yönetmek istiyordu. İkonalar korundu. Hristiyan topluluklar şehirde kalmaya devam etti. Çünkü onun istediği boş bir zafer değil, dolu, sadık ve üretken bir başkentti. Ve genç padişah büyük kararını verdi. Osmanlı'nın başkenti artık Edirne değil, burasıydı. Bu ölü şehir bir imparatorluğun yeni kalbi olacaktı. Önümüzdeki yıllarda harabeler temizlenecek, çarşılar, camiler, saraylar yükselecek, dört bir yandan getirilen insanlarla şehir yeniden dolacaktı. Bizans'ın küllerinden yeni bir İstanbul doğuyordu. Bukaleon Sarayı'nın harabelerinde bir dize fısıldayan o genç adam, tarihe artık tek bir isimle geçecekti. Fatih. Çünkü o sadece bir şehir fethetmemişti, bir çağı kapatıp yenisini açmıştı. Tarih kazananların ve kaybedenlerin hikayesi değildir sadece. Bazen en büyük zaferin tam ortasında bir baykuşun nöbet tuttuğu sessiz bir saraydır. Bu kanalda tarihin kitaplarda anlatılmayan yüzünü anlatmaya devam ediyoruz. Gel sen de bu serüvene katıl ve abone ol.